Şu anda bu geldiğim nokta Fas'ın en meşhur noktalarından bir tanesi. İnsanların sağ solu belli olmuyor. Fes ve Marrakeş'e göre daha ucuz bence. Şöyle bir mavi sokaktan geçip başka bir araya doğru ilerleyeceğim. Az önce gösterdiğim yerin başka bir şubesiydi. Yaklaşık 40 dirhem kadar bir ücret ödedim. Bu da demek oluyor ki bizim paramızla... ayağım kaydı. Ayağı kaydı diye seviniyor. İyi ki oldu bu arada. Günaydın herkese. Ben şimdi hazırlanıyorum arkadaşlar. Hadi dün gidecektim. Burada sadece bir günlük bir planım var ama bugün biraz daha kalmak istedim. Hem Şafşafan'ı gerçekten çok sevdim. Hem de bir gün dinlendim. Bugün de sizler için Şafşafan sokaklarında bir video çekiyor olacağım. Özellikle bir önceki şehirlerde donduktan sonra burada çok güzel bir teras kat var. Ve orada gerçekten ısındığım için hiçbir yere hareket etmek istemedim. O kadar sıcacık, o kadar güzel ki anlatamam. Bugün birazcık moralimizi yükseltmeye çalışıyoruz. Çünkü artık gerçekten bu ülkeden yorulduğumu hissediyorum. Tam olarak şöyle bir yerde kalıyorum arkadaşlar. Şöyle bir yukarısı var. Bir de şöyle aşağısı var. Çok tatlı bir mekan. Bugün burada kalmayı tercih ettim. Hatta bugün benim ikinci günüm burada. Yani epeyce bir kalacağım. Genel olarak hostellerin mantığı aynı bu arada. Yani çok bir beklentim yok, tamamen kalacak yer odaklı ihtiyacınızı karşılıyorlar. Şimdi hazırsanız yeni bir geziye, yeni bir şehri keşfetmeye başlıyoruz. Evet, şimdi şöyle kaldığımız yeri göstereceğim. Her bir detay o kadar güzel ki anlatamam. Bakın şu anda görebiliyorsunuz. Detaylar burada çok tatlı. Ben bu mavi şehri gerçekten çok sevdim arkadaşlar. Şimdi şuradan kapıdan çıkıyorum ya, bakın şöyle bir sokak var. En güzel tarafı, sokağın hem bu tarafı çok güzel hem de şu an kimse yok. Yani garip bir şekilde bu ara sessiz buralar. Merdivenlerden çıkıyorum. Ama benim ayakkabımın bağcığı koptuğu için bir tanesi biraz sıkıntılı. O yüzden yavaş yavaş çıkacağım. Kaldığım hostel hemen şunun aşağısı. Onun dışında burada birkaç tane daha hostel var. Çok güzel şöyle bir sokaktan giriyorsunuz. Ve meydan biraz daha kalabalık. Belli ki burası biraz daha ara sokak. Yani turistler gözden kaçırıyor olabilir. Karşı tarafta da diğer evleri görebiliyorsunuz. Özellikle gün batımında çok güzel gözüküyor. Şimdi çarşının içinden ziyade yukarı doğru gitmek istiyorum öncelikle. Çünkü şu an öğle saatleri. Eğer yukarıyı biraz yakalarsam güzel fotoğraflar çıkar diye düşünüyorum. Bu şehir tamamen fotojenik bir şehir arkadaşlar. O yüzden o kadar güzel sokaklar var ki anlatamam. İnsanlar da böyle renkli renkli giyinip gelmişler buraya. Yani burası küçük bir alan. Çok o kadar da büyük bir yer değil. Hani şöyle bir 3-4 saat içinde çok rahat gezebilirsiniz, yemek yiyebilirsiniz. Şimdi burada güzel birkaç tane sokak vardı. Onları göstermek istiyorum size. Bakın burada turistler var. Ve bununla birlikte yine deri çantaları, renkli kemerleri, hediyelik eşyaları ve elbiseleri görüyoruz. Elbise modelleri hep aynı burada bu arada. Ve şimdi asıl geldiğim sokağı göstermek istiyorum. Şöyle tatlı bir sokak. Bakın böyle dükkanlar var. Ama öyle çok farklı hediyelik eşyaları yok buranın. Onun dışında böyle magnetleri var. Ve magnetler konusunda da uyarayım. Birçok yerde 25 dirheme, 20 dirheme satılan var. Ama eğer asıl turistik noktadan değil de ara sokaklardan alırsanız 5 dirheme kadar bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü ben böyle bir hata yaptım. Yine burada terlikleri görüyoruz. Bence en tatlısı şu aşağıdakiler. Yani ben şu caddeyi yürümekten daha çok keyif aldım. Sadece böyle küçük araçlar geçebiliyor bu sokaktan. Şöyle renkli sokak detaylarını her yerde görebiliyorsunuz. Böyle sokak boyunca şapkaları asmışlar.
özellikle turistlerin ilgisini çekmek için belki de ücret de talep ediyor olabilirler tabii. Boşuna asmamışlardır. Bakın bir anda sokağın mavi tarafına giriyorsunuz. Bir anda böyle vücutları görüyorsunuz. Yani diğer Medinalarda kuyumculara denk gelmedim. Burada olması şaşırttı beni. Bakın bu mavi şehrin sokakları böyle basamak basamak. Bu bayırdan aşağı iniyorsunuz. Bir de bunun çıkışı var tabii ki. Çıkış noktasına gelmişim arkadaşlar. Ve yine bu şehrin Medina'sı da bence bana kalırsa en rahat, en sakin ve gezilmesi en keyifli yerlerden bir tanesi. Bu arada şehrin diğer tarafı nasıl diye bakacak olursak da yani yaklaşık böyle gördüğünüz gibi. Hani mavi sokaklar şu arkada kalıyor. Yeni yapılar da burada. Bu arada şunu söyleyebilirim. Bu şehrin yani Fas'taki birçok şehrin Medinaları tamamen turistik yerler arkadaşlar. Yani çok böyle yerel halkın kullandığı yerler değil. Dün ben burada bir pizza yedim. Az önce gösterdiğim yerin başka bir şubesiydi. Ve pizza çok iyiydi. Yanında portakal suyu söyledim ve yaklaşık 40 dirhem kadar bir ücret ödedim. Sizlerden ricam bu videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak yolculuklarıma ve bana destek olmak isterseniz çok sevinirim. Desteğinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Yani Fas'taki en sevdiğin şehir şu ana kadar neresi oldu derseniz Şavşafan diyeceğim. Niye bilmiyorum. Belki şu an dinlendiğim için olabilir. Ya da iyi bir zamanıma denk geldi ama sonuç olarak gerçekten gezmesi çok keyifli şehirlerden bir tanesi. Bu arada buradaki fiyatlar bu şekilde. Dün ben bir pizza yemiştim. Bence fiyatlar bu arada ucuz. Bu arada kafeyi görüyorsunuz. Bayağı kalabalık. Diğer dışarıdaki tatlılarda çok fazla arı var. O yüzden içeri göstermek istemedim. Ama burada çok kalabalık bir yer anladığım kadarıyla. İnsanlar gelip burada fast food tarzı bir şeyler yiyor. Lezzet açısından burayı tercih edebilirsiniz. Şu ana kadar pasta yediğim en iyi yemekler buradaydı. Casablanca'dan sonra hiç böyle temiz bir yere denk gelmedim. Yani ben bu sayede, bu Fas gezim sayesinde Hindistan'a gidersem çok rahat edeceğimi biliyorum yani. Bu saatten sonra Hindistan bana hiç koymaz. Bakın oranın bir diğer şubesi burada da var. Yani şu kalenin girişinde. Onun dışında bu Medina içinde yerel yemekleri de bulabiliyorsunuz. İlk geldiğim gün yemiştim bir şeyler. Fena değildi. Bir taraftan böyle sokaklardan geçerken diğer tarafta sokak var mı onu anlamaya çalışıyor. Bu arada şöyle bir mavi sokaktan geçip başka bir araya doğru ilerleyeceğim. Şimdi bu mavi şehir 1471 yılında Yahudi ve Müslümanların sığındığı bir dağ kalesi olarak kurulmuş baştan. Ve sonra da şehir genişledikçe bu hale gelmiş. Şu sokağa girmemiştim. Şimdi oraya gireceğim. Yine şurada güzel bir kapı var. Belli bir ücret karşılığında size tur rehberliği yapıyorlar arkadaşlar. Bak ne çıkacağını bilmiyorsun şu an. Burası açılıyor. Buradan ne açılacak? Burası açılıyor. Sanıyorum yine buranın en tatlı, en fotojenik noktalarından bir tanesiyim. Özellikle Instagram için herkes paylaşıyor buranın en fotojenik noktaları diye. Yani Şavşafa'nın önemli simgelerinden bir tanesi bu karşıda gördüğünüz çeşme. Şu sokak gerçekten çok tatlı. Biraz daha sessiz vlog şeklinde oldu. Böyle olmasını istedim. Yani hem sessiz bir şekilde sokaklarda dolaşmak hem de sadece gözlemci kalmak istedim bu şehre. Buraya günübirlik gelebilirsiniz arkadaşlar. Bir günü ayırmanız yeterli. Ya da turlara da katılabilirsiniz. Özellikle PES'ten düzenlenen turlar var. Ve çok ucuz fiyatlı bu arada. Yani hiç otel parası bile ödemeden günübirlik gidip gelebilirsiniz buraya.
Şimdi buradan bir araç geçecek ama ben geçebilir miyim? Ben geçemedim. Okay. Nereye geldik? Burayı bilmiyorum. Bak burada çocuklar da bir şeyler satıyorlar belli ki. Hola. Aynı bizim Mardin, Midyat tarafları gibi. Sonuçta burası bir ev ama her yer maviye boyalı olduğu için turistler burayı fotoğraf çekilecek yer sanıyor. Ve buradaki insanların da tabii yaşadığı durumlardan bir tanesi bu. Kapılar çok güzel arkadaşlar. Yani sokak içinde o kadar değişik kapılar var ki anlatamam. Şu anda bu geldiğim nokta Fas'ın en meşhur noktalarından bir tanesi Beyaz Minareli Cami. Ve buradaki minareyi görüyorsunuz arkadaşlar. Normalde Fas içerisinde bulunan minareler kare yapılıyken bu biraz daha sekizgen yapılı. Köşeleri daha belirgin. Buradaki camiler de böyle. Ve caminin bulunduğu sokak özellikle Instagram'da meşhur noktalardan bir tanesi. Şöyle göstereyim. Bakın burada evler var. Ve şu karşı tarafa doğru ilerleyeceğim. Çok tatlı gözüküyor burası. Bu arada birçok kartpostal görebiliyoruz. Tek sıkıntı yani o kadar kirli bir sokak var ki anlatamam. Hani şu an belki videolarda bile yansımıyor olabilir ama bilmiyorum, keşke biraz bakım olsa, bence gerçekten bu şehir daha güzel olurmuş diyorum aslında. Şimdi arkamdan kalabalık bir tur grubu geliyor. İkinci kez geçiyorum önünden. Yani şu sokaktan kaç kere geldim bilmiyorum. Şu sokak nereye gidiyor onu da bilmiyorum. Aslında çok küçük bir yer. Bakın kurabiyeleri bu şekilde. Şimdi ben de bu ikisinden istedim. Yes, too. Bakalım ikisinin tadı nasıl. Ya burada çok fazla İspanyol turist var bu arada. Yani buradaki halkın çoğunluğu da İspanyolca konuşuyor. Geldiğim noktayı göstereyim. Burası meydanı. Yani şu anda bu mavi şehrin meydanındayım. Ve şurada da bir kale kalıntıları var. Evet, şimdi geldiğimiz yere geri dönüyoruz. Normalde başka bir hostel seçmiştim. Baktım yol çok karışık. O yüzden tam merkezdeki başka bir yeri buldum. Ve kaldığım hostelin şöyle bir geçiti var. Evet. Hostelimize geldik. Bu da artık ben. Kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın. Güneş yavaş yavaş batmaya çalışıyor. Bu sefer geç kalmak istemiyorum. Karşıda bir İspanyol camii var. O tarafa gideceğim. Ama etraf bu şekilde. Bir İspanyollar var. Hani çok yabancı turist yok. Böyle tek tük. Yani belki havadan kaynaklı, belki de hafta içi olduğu için olabilir. Burada bir restoran var. Fiyatları görebiliyorsunuz. Böyle merdivenlerin başına şu renkli şapkalardan diziyorlar. Anladığım kadarıyla özel olarak herkes evinin bir kenarını böyle fotojenik bir alana çevirmiş. Burada gelip fotoğraf çekinebiliyorsunuz. Evet, buranın meşhur yemeği, akşam sandviçleri hazır. Akşam olduğu zaman ve böyle ekmek arası sandviç yapıyorlar. Hem de ne kadara? Yani yaklaşık 25-30 TL'ye şöyle bir humus ekmek arası yiyebiliyorsunuz buradan. Ya da böyle kağıda koyuyor, elinizle yiyorsunuz. Ülkede çatal diye bir şey yok çünkü. Ben bu sokağı takip ederek gittikçe daha da yüksek bir yere doğru ilerliyorum. Çünkü asıl orada şafşafan evlerinin harika bir manzarası var. Normalde burada fiyatlar nasıl bilmiyorum ama Fes ve Marrakeş'e göre daha ucuz bence. Eğer yolunuz buralara devam ediyorsa buraya da şans verin. Burada daha ucuz. Şimdi şu karşıdaki yolu takip edeceğiz.
Ve karşıda bir cami var, görüyorsunuz şurada. O tarafa doğru ilerliyorum. Bakın burada şu şapkalar çok meşhur. Bunlar yani kuzey bölgesini temsil ediyormuş. Şimdi karşı taraftaki o renkli yerleri görebiliyorsunuz. Bakın burada yine bizim Mardin usulü kızların başına böyle eşarp bağlıyorlar. Yani yolun her bir tarafında bir şeyler var. Şurada hemen bir kahve yapan vardı. Burada yine şapkalar var. Ve artık gün batımına yaklaşırken son saatler. Burada bir halı saha var. Çok güzel bir yerde. Karşıda da evleri böyle. Birazdan büyüteceğim size. Ben güneşi buradan izleyeceğim. Tabii onların manzarası daha güzel ama güneş artık battı.